Şimdi kütüphane görünce aklıma bir şey geldi. Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda yine değişik seyahatlerine devam ediyor. Bugün burada topladığım bilgileri biraz daha derli toplu sizlere sunacağım. Burası hakkında ve saha türleri hakkında bilgi vereceğim. Ve birkaç tane gezemediğimiz eksik noktalar vardı. Gidip onları göreceğiz. Buranın nüfusu yaklaşık 1 milyon ve bu 1 milyon nüfusun yarıdan fazlası, yani 500 binden daha fazlası saha Türklerinin oluşturduğu bir grup. Burası her daim don olduğu için, belki yerin metrelerce aşağısına kadar don olduğu için buradan çıkan hayvanların fosilleri daha diri durumda ve mamutların burada bulunan fosilleri çok daha diri durumda. Bugün gidip onları göreceğiz ilk olarak. Bakın şu an iki kişi karşıdan karşıya geçiyor ama karşıdan karşıya geçtikleri yer Lena Irmağı'nın kollarından birisi. Deniyor ki Yakutlar Baykal Gölü'nün o civarlarında yaşarken, özellikle Baykal'ın güneyinde yaşarken Buryat halkının baskılarına dayanamayıp donmuş Lena Irmağı'nı takip ederek kuzeye çıkıyorlar. Yani bulunduğumuz şu anki Sibirya'ya yakın noktalara geliyorlar ve bu Lena Irmağı'nın iki yakasında da yaşam kuruyorlar ve şu an Yakutlar burada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Yaklaşık olarak Yakutistan'ın büyüklüğü 3 milyon 100 küsür bin kilometre kare. Neredeyse Türkiye'nin 4 katı büyüklüğündeki bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ama nüfus sadece 1 milyon. Dünyanın nüfus yoğunluğu en az. Aynı zamanda da dünyanın yüz ölçümü olarak en büyük özerk cumhuriyeti Yakutistan ve şu an biz Yakutistan'ın başkenti Yakut şehrindeyiz. Buranın Kasım ayıyla Mart ayı arasında, yani Kasım ayıyla Mart ayı arası en sert soğukların başladığı dönem. Normal şartlarda Kasım ayında -30'ları görmeye başlıyor. Aralık ayında bu -30'ların üstüne çıktığı oluyor. Ocak, Şubat aylarında -50-55'leri, bazen Şubat'ın sonunda ve Mart'ın ilk haftalarında da -60'ların üstünü gördüğü oluyormuş. Ama şu an ve geçen sene kış buraya geç gelmiş. Normalde şu an belki -30 derecede geziyor olmamız gerekirken ben şu ana kadar en fazla -17 gördüm. Her yerinde doğal gaz ya da böyle sıcak su kanallarının vanalarını ya da borularını görmek mümkün. Yani yerel halk genellikle kürkçülükle, burada kürk, yabani hayvan avcılığı ve kürkçülük önemli geçim kaynaklarından birisi olmakla birlikte aynı zamanda da balıkçılık da buradaki önemli ticari faaliyetlerden birisi. Yakutistan için şöyle bir söylem var. Periyodik tabloda gördüğünüz aklınıza gelecek bütün elementler burada mevcutmuş. Nehrin üstünde birkaç tane köprü var ama insanlar köprünün altından da gittiği oluyor. Yol olmuş bakın orada. Şimdi Mamut Müzesi'ne girdik. Mamut avcılığı yapan ve mamutları inceleyen ekiplerle ilgili sürekli binlerce yıldır sürekli buz altında olduğu için bu canlılar formunu daha iyi korumuş. Hatta geçenlerde birkaç sene önce de haberlere çıkmıştı. 3-4 yıl oldu yanılmıyorsam. 40 bin yıllık bir mamut bulunuyor ve bu mamut dipdiri durumda. Dişi 2,5 metreydi ama kendi büyüklüğü biraz küçüktü. O da neslinin tükenmekte olduğu döneme yakın bir sezonda olduğu düşünülen bir mamuttu. Yani böyle turistik bir nokta ama hiç İngilizce bilgilendirme yok. Sadece mamut değil, diğer hayvanların da fosillerini görmek mümkün. Yani şuna bakınca ben şey görüyorum. Bir vahşi hayvan tarafından ya da bir grup hayvan tarafından parçalanmış, yenmiş, daha sonrasında bırakılmış. O da böyle zamanla fosil olmuş. Şurada bulunduğuna dair bir fotoğraf. Evet, bu fotoğrafı görmüştüm.
Ama bu gerçeği mi acaba ya? 98%. Çünkü insanlar elliyor ve açık. И вот из таких рострумов вырастают огромные бивни. У такого гиганта, который весил почти 5-6 тонн, у него всего 4 зуба. Vay. Bu kafası, vay be, kılları bile duruyor. Bir tane de bizon boynuzu. Vay, böyle mi bulunmuş? Hayvan çökmüş, yorulmuş, donmuş. Biraz hızlanıyorum. Çünkü size daha çok şey anlatıp göstereceğim. Bir bizon yavrusu ve bir bizon. Neredeyse bir kamyonet kadar. Şimdi şuradaki metni çevirdim ve 17. yüzyıldan beri burada mamut fosili toplayıcılığı yapılıyormuş. Ve bu insanlar bu tarihten beri de mamut dişleriyle sanat eserleri ya da hediyelik eşya üretiyormuş. Şimdi burada binalardaki ısıyı korumak için yaptıkları sistemi göstereyim. Şimdi bir kapı var. Kapı sağdan çıkılıyor. Sonra karşınızdaki kapıdan çıkamıyorsunuz. Çaprazlama gidiyorsunuz. Soldan çıkıyorsunuz. Yine bir boşluk, yine bir alan var. Yine karşıdan çıkamıyorsunuz. Yine çaprazlama geliyorsunuz ve çaprazlama çıkıyorsunuz. İçerideki sıcak havayı korumak için. Burada şu an öğrenciler çoktu. Burası üniversitenin kampüsüne ya da üniversitenin yurduna yakın bir yerde. Burada bir tane üniversite var. Yakutistan'ın Devlet Üniversitesi. Üniversitedeki eğitim dili Rusça ama şöyle bir şey var. Burada sahaların, yani kendi okulları var. İlkokul, ortaokul, lise gibi ya da burada bir de ikisinin arasında bir de kolej gibi bir sistem var galiba. Burada bu çocuklar, bu insanlar Türkçe, yani kendi dillerinde, saha dillerinde eğitim alabiliyor, tarihlerini okuyabiliyor. Bakın böyle yeni tip otobüsler de var. Ya da şöyle eski otobüsler de var. Buradaki insanlarla tanıştığımda, konuştuğumda bana şöyle söylediler. Hani böyle eksi 30'da eksi 40'da ölünmüyor ya da öyle bir şey yok diyorlar. Bir şekilde yaşam devam ediyor diyorlar. Ne zaman ki hava sıcaklığı eksi 51'in üzerine çıkarlarsa işte o anda adamlar burada diyor ki şimdi çok soğuk, dışarı çıkamayız. Ama insanlar eksi 30, eksi 35'te normal rutin günlük hayatlarını burada çok rahat devam ettirebiliyorlarmış. Bu sıcaklıklar onlar için çok aşırı derecede soğuk değilmiş. Yerler zaten aylarca buz. Burası da bir otobüs durağı. İçeride klima çalışıyor ve gayet sıcak. İnsanlar otobüslerini bu durağın içerisinde soğuk günlerde bekliyormuş. Yine sonradan öğrendim bir bilgi. Köylere gittiğimde bilmiyordum. Burada insanlar evleri, dedim ya, buzun üstüne inşa ediyorlar. Ve bu buz zamanla işte bir tarafı eriyip donduğu için evlerin şekli değişebiliyormuş. Yani ev düzken böyle yamulabiliyormuş. O yüzden burada evler iki sebeple yerden yaklaşık 2 karış 3 karış yüksek yapılıyor. Yani evin altı bomboş. Tahtalara nasıl diyeyim? Böyle düz tahtalar düşünün. Böyle düz tahtalar var. İşte 10 tane düz tahta yapmışlar. Bunlar da alttan dikine bir tahtanın üstüne koymuşlar. Yani bu şekilde evlerini inşa etmişler, köy evlerini. Ola ki bir taraf göçerse evin bu tarafını kaldırıyorlar, bu tahtaları altına ekstra bir destek koyuyorlar. Bu şekilde hem evler zaman içerisinde meyil değiştirirse evi tekrardan düz konuma getiriyorlar, hem de kışın o toprak donduğu zaman o buz tabakası ile arasında bir yalıtım oluşturmaya çalışıyorlarmış. O yüzden evler burada, köyler de burada değil. Burada yerden 1 karış 2 karış yukarıda, havada. Şehirde de tabii ki kaldıraçlı sistem yok ama bu şehirde de evleri şimdi size göstereyim. Bakın, şu an bu gördüğünüz bütün bina havada duruyor. Havada duran binayı göstereceğim size. Yanılmıyorsam bir 7-8 kat var. Bu gördüğünüz 7-8 katlı bina şu an direklerin üstünde, yani tabanı yere değmiyor. Ama burada hani o kaldıraçlı sistem var mı? Zamanla buranın meyili kayboluyor da gidiyor mu onu bilmiyorum. Şehirdeki apartmanlarla ilgili malumatım yok. Burada böyle yolda yürürken bakın araba çalışıyor. Ama arabada kimse yok. Bu görüntüler çok olası. Çünkü arabalar, hani bazı arabalar, yeni arabaların öyle olduğunu tahmin etmiyorum ama bazı arabalar kapandığında tekrar çalışmaz diye açık bırakıyorlar.
Hani şey değil arkadaşlar, burada yani eksi 30'da insanlar ölürmüş, yok yarım saat kapıda kalırsa bitermiş, 10 dakikada donarmış falan. Burada insanlar bir şekilde yaşıyor binlerce yıldır, en azından yüzlerce yıldır bir şekilde yaşıyor ve adaptasyon sağlamış, hani adapte olmuşlar. O yüzden hani burada yaşanmıyor, yok bitiyor aman 5 dakika sonra ölürsün falan diye. Bu arabada kimse yok ama çalışıyor. Bunda da kimse yok, hem çalışıyor hem müzik ötüyor. Yani şey, olayı dramatize etmeye kalksam ederim. Videoları farklı çekmeye kalksam çekerim. Daha zorlu şartlardaymışım gibi de muamele yaparım ama bir realite, gerçeklik var. Biz size onları göstermeye çalışıyoruz. O da. Tamam. Yolda yürürken Alex ile denk geldik. Alex şimdi beni geçen bölümde götüremediği orkestraya, yani saha müziklerini dinletmeye götürecek. Dünyanın en soğuk yaşanılan noktasındaki ölçüm de, şimdi iki tane bununla ilgili veri var. Bir tanesi diyor ki -71'den biraz daha fazla bir soğukluk ölçülmüş deniyor. Ama resmi kayıtlara yanılmıyorsam bu -71 nedenini bilmedim, yani emin değilim. Tam olarak geçmemiş kayıtlara ve ölçülmüş en yüksek sıcaklık yine burada aslında. Oymyakon diye bir köy var. Dünyanın en soğuk yerleşim yeri diye kabul ediliyor. Buradan yaklaşık 700-800 kilometre kuzeydoğudaki bir kasaba ve burada ölçülmüş en yüksek, yani en düşük sıcaklık -67.7 derece. Ve bu köyde de 570 tane insan yaşıyor. Köyün yazın bile gördüğü en sıcak hava -10'lar, bazen hani sıfıra yanaşıyormuş. Atı ne? Bu Tokyo'da atağa gir. Kılıhak gir bana. Kılıhak kırımpa. Kılıhak. Kılıhak kırımpa. At kılı. At kılığı bu. Bu atı Ha, bu kılıhak. Bu kılıhak. kılıha. Ön kumuz. Humus. Tamam. Tamam. Ütü gün. Bütün günden. Sen atın kim? Min adım Anna. Anna. Anna Tomskaya. Saha orkestrın muzыканыбын. Kıl saha bölük slayaçtabын. Anlattım bugün men bu saha bir derin istoriyalar, beyvit uratı tıllar, uratı cühünne, homuk, beyvit emi instrümanlar bu tustlarının kapsiyem. Şimdi hanımefendi bize saka dombrası çalacak ama sakalarına Tanksır. tansır. Tanksıy. Tansıy. Tanksır. Bunda 3 kıl var, 4 kıl var. Üst kıl. Üst kıl var. Aha. Timir. Timir. Timir, Aha. aha. Şey, kıl değil, timir. Timir стилизованный нучча домбра тыгармарынныр. Fabrik. Ha, bu senin gerçek kardeş. Ha, Alex'in kardeşiymiş. Bu küpsür. Küpsür. Tiri. Kabırça. Kabırca. Caga. Ha, kaşık da var. Bu нучча ложка-то. Ha, evet. Русская ложь. Ha, Ruskaya. Да, вот. Şaman işte.
Bu Türkçe, Ruski. Hoch, saha. Saha. Güzel. Yine burada bu sahaların sembolü. 1, 2, 3, 4, 5 göz. Без карах. Mami без. 5 göz. Evet, güzel. Küpsür, küpsür, küpsür. Geyik boynuzuyla inek boynuzu. Bir, iki, üç. Status. Şimdi Yakutistan'daki gezim, yani Sahra Cumhuriyeti'ndeki gezim beklediğimden çok daha güzel geçiyor. Çünkü gerçekten çok fazla saha insanıyla denk geldim ve onlar da elinden geldiğince kendilerini tanıtmaya çalıştılar. İlk 3-4 gün sağ olsun Nur bana çok yardımcı oldu. Ondan sonra Nazgül Hanım sağ olsun Alexi'nin numarasını verdi. Alexi de bana çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Maktal. Alexi, sahalarla ilgili bize ne söylemek istersin? Ve saha omuk tohdan kepsiye kahar saha tan kartandan karyoket vallahi. Saha muvajiyan bu banda tüm bunlar kita kara karatık tür omuktar wana Mongol omuktar kalender. Allah'ta tong ustara kita bu kohan saha yeskavit. Evet, teşekkür ederiz. Senin sayende ben bildim. Şimdi de bunu izleyenler de bilecek. Saka kültürünü. Makta. Evet, burada ilginç bir bina var. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama mimar önce şey yapmış usta. Düz yapayım demiş, sonra hatırlamış ki lan ben güneydoğuya doğru yapacak demiş. İkinci katta aklına gelmiş herhalde. İkinci kattan itibaren yönü güneydoğuya dönmüş. Şimdi burada bir tane yine Yakut yemeklerinin yapıldığı, buranın en ünlü denen restoranı varmış. Son dakikalarımızı geçirmeye oraya gidiyoruz. Bu adam kim? Bu bilim, fizik. Ha, Rus mu, Yakut mu? Saha. Yok. Rus. Evengi. Yok. Ha. İsrail'den. Ha, İsrail'den. Tamam abi. Şimdi kütüphane görünce aklıma bir şey geldi. Ben bir şey duymuştum. Bakalım var mı? İnternette fotoğrafı var. Yani kötü onu koyayım. Burada Alparslan Türkeş'in bir tane fotoğrafı var kütüphanede. Ayrıyeten tam çözemediğim bir nokta var. Türkiye'de bir tane sözlük varmış. Kopya. O Sakarca ile Türkçe arasında bir kopyamış. Onun da Atatürk'ün emriyle yaptığını duydum ama bunu bir türlü emin olamadım. Tamam. Şimdi kütüphaneye girdik. Sahaların hemen şöyle kültürünü yansıtan detaylardan, işlemelerden size göstereyim. Günlük yaşamı, eski adetleri, eskiden onlar için önemli olan hayvanlar. Bu Manlık, Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. И потом вот в поисковике вам надо стать читателем нашим. Так, сразу вот словари выходят. Найти. Кутили лугаты. Маны кирен ağıllarıgar, bu mаны kirellerigер читательский билет надо. Tamam. Bir tanesini açabilir mi? Bir tuvaha para ettik. Ага. Bu сразу baktık. Bu и читать тем bu. Mаны baktık. Bu da Sakarların ilk sözlüğü. Orijinal. Çok eski. Çok eski. Evet. Ama Rusça dilinde yazılmış Sakarca sözlük. O yüzden şu an biz anlayamıyoruz. Latinli, aha. Evet. 3 tomnak. 3 tane. 3 tomnak. Спасибо. Bu переплет. Şu an kitabı bulamadılar ama ekranda gösterdim, yani abla bize gösterdi. Oradaki siteye girip abla gibi yaparsanız eğer bu sözlüğe ulaşabilirsiniz. Bu sözlük Sakarca
ve Türkçe arasındaki hem benzerlikleri anlamış oluyorsunuz hem de Sahaca aynı demek, Türkçe aynı demek. Onu görmüş olabilirsiniz. Merak edenler için o ekranı ablaya rica ettim, sıfırdan açtı o ekranı. Şimdi Alexi bize Saha bayrağı hediye etti ama onun yanında çok dikkatimi çeken bir şey oldu arkadaşlar. Bunu da bana hediye ediyor. Şu an bu 10 ruble Rus parası ve 10 ruble Rus parasının arkasında bakın ne basmışlar. Bu gördüğünüz saha bayrağının bir saha bayrağı var, bir de sahaların amblemi var. Bu sahaların amblemi üzerinde, yani sahalar buraya, sahalar sahalar için kutsal ve at üstünde de flama taşıyan bir insan figürü olan bu paranın üstündeki sembol, yani görebiliyor musunuz bilmiyorum, sahaların amblemi. Ve çok eski bu, yani yeni bir şey değil. Çok eski, asırlarca önce kullanılmaya başlanan bir sembol. Ruslar bu adamların bu parasını, bu adamların bu sembolleri paraların üstüne basmışlar. Şimdi arkadaşlar Mahtal diye bir restorana geldik. Daha doğrusu bu restorana davet edildik. Sağ olsun burada bir Türk YouTuber geldi deyince herkes bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. İlk olarak yaban mersininden bir mors içiyoruz. Так. Маналаған. Онда манда кuyumarın silgin. Şimdi öncelikle çiğ balıkla yemeye başlayacağız. Ya sahaların çiğ et ve çiğ balık kültürü çok gelişmiş durumda ve burada bize ilk önce çiğ balık ikram ettiler. Ondan önce burada salamat var. Daha önce salamatı zaten yemiştik. Burada da Yakutların ekmeği var. Salamatın içerisinde kaymak vardı, un vardı. Başka? Başka yok. Ekmeğinizi alıp bölüp bunun içine batırıyorsunuz. Daha önce ben biraz soğuk yemişim, bu sıcak salamat yemek gibi bile yenir, yani güzel. Biraz sonra burada bir çay seremonisi olacak. Şimdi ben bir tane dileğimi buna yazacağım. Biliyorsunuz Saha insanları şamanik din de diyebiliriz. Din değil de işte şaman felsefesine ya da tenkcilik inancına ya da onların bir karışımının tümüne burada inanıyorlar ve ateşin sizin dileklerinizi gökyüzündeki tanrılara ya da gökyüzündeki inandıkları ruhlara, iyi ruhlara ulaştırdığına inanıyorlar. O yüzden şimdi önümüze bizim kağıt verdiler ve bu kağıtlara bir dileğimizi yazacağız. Ve bizim bu dileğimizi yazdıktan sonra yaktıkları ateşe bu kağıdı atacaklar ve ateşin ruhu bizim dileklerimizi yukarıdaki iyi ruhlara iletecek. Burada ben iyi insan olursam bu dünyada, yukarıdaki ruhlar da benim sözümü dinler ya da benim isteklerimi kabul eder. Bu sezon hasadım iyi geçer, bu sezon işte çocuklarım sağlıklı kışı atlatır gibi dualar ediyorsunuz. Ya da işte her ne dua edeceksiniz. Ateşin ruhu gökyüzündeki iyi ruhlara bunu eleştiriyor. Şimdi dileğimizi diledik. Kökten de kabul etsin. Şimdi bir de çiğ balığımızı deniyoruz. Şu an bu balık tamamıyla çiğ ve tamamıyla buz. Buzluktan bu bütün yine bu balığı çıkartıyorlar ve bıçakla bu balığı bu şekilde ince ince kıyıyorlar. Ondan sonra bu balığı size servis ediyorlar. Bayağı soğuk. Ama inanır mısınız, çiğ balık mı yenir demeyin, gerçekten yeniyor. Yani bunu yalakalık ya da bir şey olsun değil, daha önce de zaten yedim, gösterdim. Yeniyor. Şöyle söyleyeyim. Olsa da yesem diyeceğim bir şey değil ama her olduğunda yiyeceğim bir şey. Bu da saha ekmeği. Biraz önceki bir şeye benziyordu. Bu da biraz daha ekmeğe benziyor. Abi salamat ya. Tay eti geldi arkadaşlar. Bu bildiğiniz atın küçüğü olan tay ve yine pişmemiş, tamamen donmuş bir halde ikram edildi. Oha, bu taş gibi. Şu an donmuş tay etini, bunu ilk defa deniyorum. Tay eti yedim ama donmuş tay etini ilk defa yiyorum. Çok daha soğuktu. Nasıl hissettiğimi anlatacağım. Bu ne? Hardal. Hardal. Bir de hardallı yiyeceğim. Hardallı deneyeceğim tay etini. Wasabi gibi acı katmışlar. Onu sevmedim. Ama size şöyle söyleyeyim, samimi söylüyorum. Balık eti de, tay eti de benden geçti. Asıl bomba burada. Şimdi bu ne derseniz, yine tay eti yiyoruz ama tayın bağırsağının içerisinde tayın kanını, bildiğiniz tay kanını sütle, inek sütüyle karışım yapmışlar ve içerisine, yani tayın bağırsağının içerisine bir sos hazırlamışlar ve yiyoruz.
içindeki tadın hissiyatı nasıl biliyor musun? Böyle soğumuş yumurta gibi. Dışındaki de çok böyle bir tat, yani şu tada bu tada benzetebileceğim bir tat değildi ama gitti yani. Adı salamat. Salamat. Bu yemeğin adı Ton balık. ton balık. Bunun adı Han. han. Bunun adı Ton et. don et, donmuş et demek istiyor. Ton et derken donmuş et demek istiyor. Sadece ton et. Ton et. Şimdi geyik eti. Bu sefer bir tek pişmiş yemek şu an. Bu önümüze koydukları geyik eti olacak. Bir saniye. Bir tane. Ha, bunu hepsine Toka salamat. böyle Salamatlı. Tamam. salamata batırdı ve atıyorum. Şu an ateşin ruhuna yemek ikram ediyoruz. Ettik. Şu ana kadar masada birçok ilginç ve değişik şey yedik. Ama şu ana kadar yediğim en değişik şeyi size söylemek istiyorum. Yani değişikten kastım, yani beğendiğim şeyi söylemek istiyorum. Gerçi sosu şu an ilk defa deneyeceğim. İnşallah sos kötü değildir. Bu şu an pişmiş, güzel de bir pişmiş geyik eti. Bu da çok güzel. Yani bu güzel yani, hakikaten güzel. Ben anlamadım, durmadan bir şeyler getiriyorlar. Tabii şimdi siz bu at kanı ve bağırsağını sevmediğiniz zaman bizim dedelerimiz yiyorsa biz de yeriz. İnsanlar bu yemekleri evlerinde de yiyor tabii ki. Sonra bu restoranda, Yakut restoranında ki, yani burası ev yemekleri yapan bir Yakut restoranı. Geyik eti bize ikram ediyorlar arkadaşlar. Bu daha doğrusu farklı bir usulle pişirildikleri geyik eti. Микс салата готовы? Gelip karşınızda pürmüzle pişince tabii ki hangi et olsa ilginç oluyor her zaman. Yani geyik eti lezzetli etmiş. Ben geyik etinin salamını da yedim, yani çiğ, yarı çiğ geyik eti de yedim, onu da çok sevmişim. Geyik eti gerçekten güzel, at eti de güzel, yani tay eti de güzel. Yani insanların genelde alışık olmadığı lezzetlere ön yargısı vardır da benim öyle bir ön yargım yok. Sahalar çiğ balığı çok seviyor mu? Tamam. Hep yiyor. Evet. Milletlerin, kültürlerin yemek biçimleri aslında yaşadıkları coğrafyanın koşullarına göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi gidip de Afrika'da bir yerde donmuş balık yiyen bir kabile ya da bir halk bulamazsın. Niye? Oranın koşullarında böyle bir şey zaten mümkün değil. Neden biz burada geldiğimizde Sibirya'da bunu yiyoruz? Çünkü buranın koşullarında bu ortamın elverişli yiyeceği bu. O yüzden hani insanları yedikleri noktasında algılarken coğrafi iklim koşullarında göz önünde bulundurun. Çünkü yemek koşulları ona göre yetişiyor. Yani gidip de şimdi Sibirya'nın buzul çöllerinde mısır yetişmesini, nohut yetişmesini bekleyemezsiniz. Arkadaşlar hepsinin dibini ben gördüm. Formaliteden kamera önünde yiyor değilim. Gerçekten severek ve isteyerek yedim. Şimdi de size bir şey göstereceğim. Kutcugu ohok var burada. Kutcugu bizim küçük kelimesinin karşılığı. Ohoy da ocak demek. Bu gördüğünüz saha ocağının burada küçük versiyonunu görüyorsunuz. Yine bu inançta, yani bunların inançlarında bu at kılından yapılmış bu aletle dua ediyorlar diyebiliriz. Bu tarz seremonilerini gerçekleştiriyorlar. Şimdi burada bu küçük ocağı yakacaklar ve biz de bu dileklerimizi buradan kök tanrıya ya da ateşin ruhuna yukarıya erişmesini sağlamak için orada atıp yakacağız. Вова, она от можжевельник кытын от. Ага, вон. Ага, желание нужно нуры. Şimdi dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, gönderdik. Өрөгөн ыңаарар кыл бороку ярда.
Kıtırımlı çaya kılkım kıdatta. Kıtıra kı çok kıspalak. Tüyöt buruğan uçğala. Tegine tetire koğ turdalak. Mağan baktı. Bırcı bıtık. Çuyçu kılaman. Sağır sançık sarga sarın oğlu canlı duyulmuyor. Tumi bir gıdan sıp turdakta toprağından tuhay. Dom. 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 Tok parsına at bir tutuğun. Orman meyveli ve orman çayı, yani orman sebzeli desem doğru olmaz. Ona ne denir? Yani orman otlu ve orman meyveli bir çay ve tadı güzel. Meh. Başka bildiğiniz meh diyorlar. Bizdeki meh. Bu tahtayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tahtayla yapıyorlar. Bu da yani kaymağın şu an en saf haliyle karıştırıyoruz. Şu an bildiğiniz köpürdü ve kabardı. Bana sil. Öyle mi? Bir tane. Bunu böyle. Böyle. Aa. Ayıp olmaz mı? Aşçı. Sağ el yok. Bu Sol el. sol. Tamam. Ne? Bu algıs var. Algıs dua çıktı ona. Şimdi ben sol elimle kalbime daha yakın olduğu için buradan bir dilek çektim ve yüreğim bakalım ne seçti. Benim şansıma çıkan bu. Itır. Bir de ıtır. Itır. Şu an bir kere ısırırsanız ıtır. Şimdi Istır. ıstır. Bu Itır. Istır. ıstır. Restorandaki maceramız bitti. Sağ olsunlar. Mahtal Restoran. Burada en merkezi noktalardan birinde zaten ve en güzel, geleneksel saha ürünlerini, saha yemeklerini bizim için hazırladılar ve bize ikram ettiler. Arkadaşlar hafta sonu buraya bekliyorum sizi, mutlaka gelin. Bu saha. Saha simvolu. Türk narod. Evet, Türk motif. Şaman. Bu insanlar Sena nehrinden yol olarak geldiler ve bu insanlar at üstünde yaşayan insanlar. Bu bir at. Bu da saka. Saha. Takvimdeki şeyler. Evet, o takvimdeki vardı ya 2 bölüm önce gördüğümüz. Buranın çatısında, bakın başka yerlerde de var. Çatısına 12 tane böyle o takvimdeki sembolleri yapmışlar. Yine burada at kılından. Çok ilginç bir dokusu var ya. Böyle batacakmış gibi, iğne gibi ama batmıyor. Burada yine kapkalın giymiş bir abi. Yani Eskimo gibi ve çadırı. Ve burada da yine atlar. Evet. Biz biraz önce yapmıştık ya, kaymağı çırpmıştık. Burada da yine bir tane saka kızı kaymağı çırpıyor. Burada da saka olanı var. Elinde de yine o at kılından tüyü var. Yanında gezdiriyor. Ederim diye. Teşekkür ederim. Yes. Ederim. Mahtal. Teşekkür ederim. Bu ülkede dışarısı buz gibi, içerisi yanıyor olduğu için böyle her restoranda ya da her mekanda böyle odalar var ve bu odalarda var. Yani birisi bekliyor bazen de beklemiyor. Burada var işte, montunuzu falan bırakıp içeri giriyorsunuz. Ancak o şekilde hafifleyebilirsiniz çünkü insanlar burada 3 kat 5 kat mont giyiyor. Bugünler çok soğuk değil, daha soğuk günlerde daha çok kat giyiniyorlar. Her yeri böyle yapmışlar abi, yani hava girmesin de her deliği kapatmışlar. Evet, restoran böyle bir yerdeydi. Gerçekten hem davetleri için hem güzel ikramları için ve en merkezi yerde zaten, hem de içerisi müze gibi, bize de semboller hakkında bilgi verdikleri için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Makta.